İzlediğiniz fotoğraflar ve videolar masadaki bu lensle Seven Artisans'ın 60 mm 2.8 makro lensiyle çekildi. Eğer siz de APS-C sensörlü aynasız bir makineye sahipseniz ve makro, hatta 1/1 makro fotoğraflar ve videolar çekmek istiyorsanız bu lens güzel bir tercih olabilir. Gelin kutu içeriğine bakalım ve özelliklerine göz atalım. İnceleme için bu lensi gönderen Seven Artisans'a teşekkür ediyorum. Kutuda Seven Artisans'ın logosu ve yan tarafta da lensin özellikleri yer alıyor. 60 mm 2.8 APS-C uyumlu manuel prime lens. Kutuyu açtığımızda kullanım kılavuzu bizi karşılıyor. Lensle ilgili detaylar ve çekim için de bazı öneriler paylaşılmış. Ve karşımızda Seven Artisans 60 mm 2.8 makro lens. Tamamıyla manuel, siyah metal bir gövdeye ve bayonete sahip. Elektronik bağlantı ve su geçirmezliği bulunmuyor. Netlik ve diyaframı elle kontrol ediyorsunuz. $159'a satılan lensin en açık diyafram değeri 2.8, en kısık diyafram değeri ise 16. Netleme halkasının diyafram halkası gibi tırtıklı bir yüzeyi var. Akıcı ve kolay bir şekilde dönüyor. Halka üzerinde büyütme oranını, feet ve metre cinsinden netleme mesafelerini görebiliyorsunuz. Netleme halkasını çevirdikçe lensin içerisinden bir tüp dışarıya doğru çıkıyor. Yani namluyu uzatabiliyorsunuz. Tüpü tamamen dışarıya çıkarttığınızda 1/1 ibaresini göreceksiniz. Yani bu lensle bir objenin gerçek boyutunu kameranızın sensörüne birebir boyutta yansıtabilirsiniz. Ayrıca bu tüp merceğin tozlanmasını engelliyor ve sudaki nesneleri çekmemize imkan tanıyor. Bir uyarı: sadece bu tüpü 5 santim yani boyutu kadar suya sokun. Aksi takdirde lense zarar verebilirsiniz. Ayrıca dilerseniz bu tüpü saat yönünün tersine çevirerek çıkartabilirsiniz. Böylelikle böcek veya diğer ufak canlıları korkutmadan görüntüleyebilirsiniz. Tüpün ucunda bir de lens kapağı bulunuyor. Bu kapağı sadece tüple kullanabiliyorsunuz. Lensi sallayınca herhangi bir ses gelmiyor, kaya gibi, ve lens kapağı da düşmüyor. Lensin uzunluğu 100 mm, genişliği 66 mm ve ağırlığı ise 554 gram. Filtre çapı 39 mm ve 25 derecelikte görüş açısı var. Optik yapı olarak 7 grup halinde 8 element barındırıyor ve 10 adet diyafram bıçağı var. Lensi makineye taktığımızda da bu şekilde görünüyor. Gelelim örneklere. 1/1 ve farklı büyütme oranlarıyla çektiğim video ve fotoğraflara bakacağız. Videoda yeterli ışık ve tripodla güzel sonuçlar elde edebilirsiniz. Özellikle 1/1 çekim yapacaksanız diyafram 2 stop kadar kısılıyor. Işık kaynağınızı da arttırmanız gerekiyor.
Diyafram 2.8'deyken özellikle ortada görüntü çok keskin ve kontrast da gayet güzel. Yanlara ve köşelere doğru baktığımızda ise keskinlik azalıyor. 4 diyaframda köşelerde keskinlikte düzelme başlıyor. 5.6'da daha iyi hale geliyor. 8 diyaframda da 5'e yakın sonuç veriyor. 11 ve 16'yı ben pek önermiyorum. Gelin şimdi diyafram farklılıklarının görüntüye nasıl yansıdığına bakalım. Peki deformasyon ve vinyet etkisi var mı? Kenarlara doğru gidildiğinde düz çizgilerde hafiften bir bükülme var. 2.8 ve 4 diyaframda köşeler biraz karanlık. 5.6'da daha parlak bir hale geliyor. Renk sapması var mı? Evet, ama düşük seviyede. 2.8'de görebileceğiniz gibi netlik dışında kalan yerlerde renklenme var. 4 diyaframda ise bu azalıyor. 5.6'da daha iyi hale geliyor. Diyaframlara göre bokeh etkisi de şu şekilde. Sonuç olarak Seven Artisans'ın 60 mm 2.8 makro lensi netliğinizi kadrajın ortasında tuttuğunuz sürece çok keskin, kontrastlı ve renkleri tatmin edici düzeyde sonuçlar veriyor. Tabii köşeler için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Malzeme kalitesi ve fiyatını $159 göz önünde bulundurduğumuzda makro uygulamalarda tercih edilebilir.